Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün binek sisteminin yetiştirme merkezinde çiftleştirme detaylarından bahsedeceğim. Bu sistemi başlatırken şöyle devam edeceğiz. Neler yapmalıyız, hangi adımlarla devam etmeliyiz ve neleri bekletip neleri harcamalıyız gibi bir süreç. Yani aslında bu binek sistemi ile ilgili tüm süreci bir sıralama şeklinde sizlere göstermeye çalışacağım. Bu noktada bizim için önemli olan kriterler, mizaçlar ve özellikleri olacak atlarımızın. Atın kalitesi ve de nitelikleri bu aşamada çok önemli olmayacak. Zaten yani bu aşamada değil, genel olarak çok da önemli değil. Tabii ki bir önemi mevcut ama mizaçlar ve özellikler kadar önemli değil. İstediğimiz özellikleri getirmek adına mavi ve özelliksiz atlarla başlayacağız sürecimize. Hangi mizaca sahip atlarla hangi diğer mizaca sahip atları çiftleştirmemiz gerektiği konusuna değineceğim biraz. Böyle adım adım ilerleyelim istiyorum. Önce isterseniz atlarımızı açalım. Burada 39 tane atımız var. 64 tane de düdüğümüz mevcut. Şöyle bir ustalık puanımıza da bakalım. 5000 yapacak gibiyiz. Şöyle seriden açıyorum. Mor atlardan umarım bir uysal yakalarız. Özelliksiz bir uysal yakalarsak morlardan. Onda morları kullanırken işimize yarayacak. Teklileri de açayım hemen. Güzel. Ciddi sayıda bir at edindik şu an. 103 tane atımız var. Güzel. Şurada özellikli bir uysal gördüm. Özelliksiz uysal da var. Harika. Güzel bir örnek oldu bu. Tamam. Şimdi öncelikle savaşçı ve savaşçı mizacına sahip atları çiftleştirerek devam edelim sürecimize. Bunları böyle adım adım anlatacağım. Neden savaşçıdan başlıyorum? Savaşçı atlar şurada da gördüğünüz üzere bize kudret hasarı özellikleri kazanma ihtimali veriyor. Bu kudret hasarı özellikleri birçok hero'da kullanabiliyor. Birçok birliğe uyumlu olmuş oluyor. Şimdi öncelikle savaşçı mizacına sahip atları birbiriyle, yani yine savaşçı mizacına sahip atı bir diğer savaşçı mizacına sahip atla çiftleştirme süreciyle başlayacağım. Neden savaşçıyla başlıyorum? Savaşçı atlar bize kudret hasarı veriyor. Yani kudret hasarı veren özellikler kazanma ihtimali sağlıyor. Ben savaşçı atı herhangi bir mizaçla birleştirip o yüzdeyi azaltmak istemiyorum. Direkt savaşçıyı savaşçıyla çiftleştirip kudret hasarı veren özellikleri kazanmak istiyorum. Peki burada elde etmek istediğimiz bu kudret hasarlı özellikler hangileri? Yani bildiğimiz üzere ikincil vuruş beceri kudret hasarı, pasif beceri kudret hasarı, aktif beceri kudret hasarı, sıra tabanlı beceri kudret hasarı ve de normal saldırı hasarı özellikleri bu mizacın özellikli olarak bilinmekte. Şimdi ikisinin de özelliği olmayan savaşçıları çiftleştirip bir elde edelim atlarımızı. Şöyle en baştan başlayayım. Özellikleri olmayanlar demiştim. Şuradan savaşçıyı filtreliyorum. Şöyle de yapabilirim. Güzel, 13 tane. Tamam. Şunları da çıkarsak 9 tane atımız var. Şöyle nitelikler önemsiz diyorum tabii ki bu süreçte ama yine de kudretleri kaybetmek istemediğimden şöyle kudreti çiftleştirebilirim. Ya da şunu yapayım. Bu sağ tarafı bir özetleyeyim kısaca. Hemen bir önceki videoda özetlemiştim ama burada da bir özet geçeyim. Videonun devamında yapmayacağım bu özeti. Kalite olarak %20 ihtimalle bize mor bir at verebilir. %80 ihtimalle tekrar mavi bir at elde edebiliriz. Niteliklerde atımın biri kudret zırh niteliğine sahip. Diğeri ise kudret kuşatma niteliğine sahip. Kudret ortak olduğu için %100 ihtimalle onu verecek. Ama zırh ve kuşatma ortak olmadığı için her iki atta da rastgele ikisinden birini verecek. İki atı birleştirdiğimiz anda tek özellik kazanma ihtimalimiz %100 arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz üzere savaşçı mizacını tekrar kazanma ihtimali %90. Ben de bunu istiyorum zaten. Devamında da onu başka bir savaşçı atla basıp sürece yine kudret hasarı veren bir özellik kazanmaya ihtimalini koruyarak devam edebilirim. Burayı böyle değindim. Şimdi yetiştirmelere başlayalım. İkincil vuruş kudret hasarı. Harika. Yiğit özelliği.
Devam edelim şöyle. Şunu ve şunu kullanalım. Şimdi şu bozkıratla yine bir bozkıratı birleştireyim. Şunu birleştireyim. İkinci vuruş kudret atı. Yine yiğit özelliği. Harika. Tam istediğim gibi ilerliyorum şu an. Şunları da birleştiriyorum. Mor bir at verdi. Normal saldırı hasarı sert özelliğinde bir at verdi bize. Devam edelim. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Bir tane özelliksiz atımızla bunu deneyebiliriz. Biri özellikli, biri özelliksiz savaşçı mizacı olsun. Yani özelliğin bize özelliği mi geliştirecek yoksa yeni bir özellik mi verecek ona bakalım. Bir tane at var, savaşçı atım. Onu deneyebilirim. Şurada yine aynı bozkır atım var, özelliksiz olan atım. Bozkır olan başka bir atla birleştireyim. Hangisiyle birleştireyim? Bu bozkır değil, yaylı atı. Şununla birleştireyim. Şimdi bunda cesaret özelliği var. Bakalım cesaret özelliğini arttıracak mı? Ya da farklı bir özellik mi verecek? Bunu da bir değerlendirmiş oluruz. Bunu farklı mizaçlarda da deneyeceğiz bu arada arkadaşlar. Bakın cesaret özelliğini miktarını şu an düşürdü. Yani elimizdeki miktar düştü. Fakat ya özelliği kaybetmediğimizi görmüş olduk. Yani özelliği kaybetmeden bu özellik üzerinde değişiklikler yapmak için bu şekilde bir çiftleştirme yapabiliriz. Mizacımız yine savaşçı bu arada. Tamam. Şimdi bu elimizdeki var olan savaşçı atlarını ilerleyen süreçte değerlendireceğim. Ama başlangıç olarak böyle bir yol izlediğimizi göstermek istiyorum size. Şimdi şöyle ikinci bir değerli mizaç olan korkusuz mizacına geçelim. Ya benimle birlikte bu adımları takip ederseniz sonucunuzun sizin için de olumlu olacağını düşünüyorum ben. Korkusuzda da 12 adet atım var şu an. Biri özellikli, 11 tane de özelliksiz, genelliği yaylı atı olan atlarım mevcut. Şimdi korkusuz mizacına sahip atlar neden önemli bu arada? Ondan da bahsedeyim. Bu mizaca sahip atlar bize ortak özellikler veriyor. Yani şimdi aynı savaşçıdaki gibi bunları da korkusuz kullanmaya çalışacağım. Çünkü ortak özellikler de bizim için önemli. Bu ortak özellikler peki hangileri? Kritik vuruş özellikleri, tekli savaşlarda hasarı arttırma, seferberlik savaşlarında hasarı arttırma, yine tekli savaşlarda hasar azaltma, alınan hasarı azaltma, seferberlikte de aynı şekilde, verilen her türlü hasarı arttırma, aktif beceri alınan hasarı azaltma gibi özellikler korkusuz mizacına sahip atlarımın özellikleri olabilir. Az önce savaşçı mizacına sahip atlara baktığımızda gerçekten de kudret özellikli savaşçı çiftleştirdiğimiz için sadece kudret özellikli kudret hasarı veren özellikli atlar elde ettik. Şimdi de aynı şeyi bunda da görmüş olacağız aslında. Yine dediğim gibi atları böyle ben yayla bozkır yapmaya çalışıyorum genelde. 2 yayladan bozkır çıktı. Mesela binikli kahramanı birlik toplama. Bu ortak özelliklerden biri miydi? Şöyle devam edelim. Seferberlikte alınan hasarı azaltma. Şunu kullanalım. Şöyle güzel bir strateji hasarı azalır. Güzel aslında. Güzel sayılabilir yani. Şunları da birbirine çiftleştirmek istiyorum. Şeyleri saldırırken kuşatma değerleri. Kuşatma arkadaşlar çöp. Kuşatmadan yani hiçbir fayda yok. İyileştirme etkisi diyor. Bir tane özelliksiz kaldı yine az önce savaşçıda kaldığı gibi. Onu da yine bir özellikliyle basıp burada da aynı şeyi tekrar teyit edebilirim. Hangisiyle basayım? Şöyle özelliğini yükseltmek istediğim bir şeyle basabilirim aslında. Mesela bu güzel. Bu arada toz avcısı özelliğini çok beğeniyorum. Ben tekli savaşlarda binekli kahramanın hasarını
3.6 arttırıyor. Yani hasar veren bir hero'nuza farkındaysanız hangi hasar olduğunu söylemiyor burada. Herhangi bir her türlü hasarı arttıracak yani şu an. Bununla yine elimizdeki bozkır atımızı şöyle bir çiftleştirelim. Bakın farkındaysanız özellik değişti. Yani az önceki savaşçıda yaşanan durum bunda yaşanmadı. Korkusuzu herhangi bir özellikli bir korkusuzu özelliksiz bir korkusuzla çiftleştirdim ve de sonuç olarak normal saldırı hasarı çıktı. Yani bir önceki toz avcısı özelliğimi ben kaybetmiş bulundum. Elimizde 6 tane korkusuz atı kaldı. Arkadaşlar ben savaşçı mizacına sahip olan atları hiç etmek istemediğimden onları direkt savaşçı ile çiftleştirerek devam etmekten yanayım. Bir diğer önem gösterdiğim mizac ise korkusuz mizacı. Yani ortak özelliklerinde etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktada aslında size şöyle bir şey sunabilirim. Yani saldırı odaklı ilerleyen bir hesap için yani kompları, birlikleri genelde saldırı fokuslu olan bir hesap için önem sıralaması yapacak olursam savaşçı ve tetikteyi başa koyup ikinci korkusuz deyip şevkli, uysal, korumacı onlar da büyüktür muzipten diye bir sıralama yapabilirim. Yani en azından böyle mizaçları bir sıralamaya sokacak olursam tabii ki doğru olmaz bunları sıralamaya sokmak ama hani mantık açısından bir sıralama vermek istiyorsam böyle bir sıralama yapardım yani. Az önce mesela savaşçıyı hep kendi aralarında çiftleştirdim. Korkusuzu da tetikteleri de birazdan kendi aralarında çiftleştireceğim. Fakat ben strateji hasarlı hero'lar kullanmadığım için genelde kudret hasarlı hero'lar kullanıyorum. O yüzden videonun başında onu anlatmadım. Aynı yani strateji hasarı veren komplarınız varsa siz de tetikteyi aynı savaşçı gibi gözde tutabilirsiniz. Bu sıralamaya bakarak şöyle yapabilirsiniz. Savaşçıyı değil ama korkusuzu muzip atlarla çiftleştirip yani özelliksiz korkusuz atı özelliksiz muzip atla çiftleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önce ben denemelerimi yaptım. Şu an elimde korkusuz yani özelliği olmayan korkusuz mizacına sahip atım yok. Ama daha önceki deneyimlerime göre muziple birleştirdiğimiz takdirde yine bir ortak özellik alma ihtimalinin yüksek olduğunu gördüm. Yani örnek veriyorum sayılar farazi olsun. İşte 15-20 tane korkusuzla 20 tane muzibi çiftleştirdim ve baktım ki işte 15 tanesi genelde korkusuz özelliği kazanıyor. Yani muzibi bu noktada bu şekilde tüketebiliriz. Şu an elimde olmadığı için bir örnek gösteremiyorum sizlere. Şimdi de şöyle devam edelim. Uysal atları deneyimlemek adına tetikte mizacına sahip atları birbirleriyle basacağım. Yani önce tetikteleri bir tüketeceğim. Sonra onları uysalla şimdi uysal şöyle bir şey veriyordu. Onu bir göstereyim. Uysal mizacımız diyor ki bu mizaca sahip yavru bineklerin ebeveynlerinin özelliklerini miras alma ihtimali daha yüksektir. Yani diyor ki sen bir atı uysal bir atla çiftleştireceksen o atın uysalla bir çiftleştireceğin atın bir özelliği olmalı. O özelliği korumak ve de yükseltmek adına uysalı kullanıyorsun. Şimdi size tekrar şunu söylüyorum. Ben savaşçıyı riske atmak istemediğimden savaşçı çiftleştiriyorum. Ama tetikte benim için öyle bir şey olmadığı için, mizaç olmadığı için tetikte de bunu deneyebilirim. Şimdi az önce yaptığım gibi tetikteleri de kendi aralarında şöyle bir çiftleştireyim önce. Bu süreci atlayalım. Son atımızı da çiftleştirdik. Bundan da aktif beceri strateji hasarı aldık. Şöyle 4 tane atımız var. 1, 2, 3, 4 aynen yazıyor zaten. Şimdi bunları özelliği olmayan uysal atlarla çiftleştirmek istiyorum arkadaşlar. Yalnız bu noktada bir şuna bakacağım. Şuradan tetikte diyeceğim. Bir saniye. Şu bozkır vardı. Bozkır. Yani soyları bu şekilde dikkat etmeye çalışıyorum ben. Yayla bozkır. Burada da yayla bozkır. Tamam. Bozkırları verebilirim gibi geliyor. Pardon, şuraya geçelim.
Şimdi buradan tetikte Morata mı çıktı? Güzel, Morata'mız kalsın. Biz şöyle mavilerle ilgilenelim şu an. Evet, başında çıkmıştı. Şimdi mesela ne özelliğimiz var? İkinci vuruş, beceri, strateji hasarı. Ya diyelim ki biz şu an ikinci vuruş, beceri, strateji hasarının kalmasını ve de bu yeteneği yükseltmek istiyoruz. Arkadaşlar birinciye bunu koyuyorum. İkinci olarak da özelliği olmayan, çünkü farklı bir özellikle karıştırmak istemiyorum bu özelliği. Bakın burada farklı özellikler mevcut. Bu özelliklerden birini de alabilir. Ben bunu karıştırmak istemiyorum. Şu atımın şeyini hatırlayamadım, bir saniye. Şöyle bakayım. Neydi? Tetikte olduğu için strateji, kuşatma. Şunu kullanalım aslında. Şunu şuradan çıkarayım. Şunu alalım. Strateji zırh olsun. Şimdi uysala geçiyorum. Ondan da bir tane strateji zırh bulmaya çalışacağım. İlla ki vardır herhalde burada. Yok, şansa bak. Tamam. Buraya yaylı atı getirmiştim. Şimdi ben de içinde strateji bulunan yaylı atlarından birini aldım. Bakın şimdi aşağıda mizaç yüzdesi şu şekilde değişti. Tetikte %30, uysal %30, rastgele mizaç alma miktarı %40'a kadar çıktı. Burada baktığımız üzere yani bu açıklamaları okuduğumuz takdirde şu an sıra tabanlı beceri hasarı yeteneğim kalacak. Ve de ben onun yükselmesini ya da alçalmasını, ama kalması gerektiğini bekliyorum. Çünkü uysal diyor ki ben ebeveynimin özelliğini alırım. Yetiştirelim. Bakın kaldı. İstediğimize ulaştık şu an. Tekrar bir deneme yapalım. Şöyle tetikteden farklı bir deneme daha yapalım. Şu nitelikleri umursamayın, vakit kaybetmeyelim. İkinci vuruş, beceri, strateji hasarı kalacak mı diye değerlendireceğiz şimdi sizlerle. Bozkır bir attı. Bozkır bir at alıyorum ben de. Şöyle tetikte uysal koydum. Bakın bambaşka bir özellik geldi şu an ve de uysal oldu. Şimdi az önce size demek istediğim şey buydu. Savaşçı savaşçı da savaşçı savaşçı çiftleştirdiğimde böyle bir sonuç almıyorum ben. Ama bakın araya uysalı soktum. Ritmini bozdu. Yani gidişat dağıldı. Şu an iyileştirme özelliği aldım. At uysal oldu. Tuhaf tuhaf durumlar oldu yani. Devam edelim. 2 tane daha atımız var. Onları da hızlıca şöyle koyalım. Bunun özelliği neymiş? Aktif beceri, strateji hasarı. Özelliksiz bir uysal seçelim şimdi. Ama bozkır seçelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an at korumacı oldu. Yine bir özellik değişimine uğradık. Diğerini de deniyorum. Yani burada şunu göstermeye çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Eğer saklamak istediğiniz özellikler mevcutsa onları böyle uysalla değiştirmeye çalışmayın. Bu yüzde farklı ilerliyor gibi. Yani olasılık yüzdeleri biraz farklı ilerliyor gibi geliyor bana. Bunun özelliği sabit kaldı. At uysal oldu. Tamam. Ama burada gördüğünüz üzere yani kararlı bir sonuç vermiyor. Savaşçıda verdiği gibi bir kararlı sonuç verdiğini düşünmüyorum ben. Şimdi bir diğer mizaç olan korumacı mizacına geçelim. Ben bu korumacı mizacını direkt kendisiyle çiftleştirmekten yanayım. Yani böyle iyileştirme özellikleri çok da hepimiz için değerli mizaçlar değil gibime geliyor. Yani bunlardansa kudret hasarı ya da strateji hasarı veren, ortak özellik veren mizaçlar bizim için daha değerli gibi geliyor. O yüzden böyle korumacıyı kendi aralarında basıp biraz eritmeye çalışıyorum. Oradan belki iyi bir özellik kazanırım. Hani korumacıyı basarım ve işte aradan bir tane kudret hasarı çıkar. Onun özelliğini yakalamaya çalışırım falan gibi durumları denemek adına korumacı mizacına sahip atlarla korumacı mizacına sahip atları birbiriyle çiftleştireceğim. Daha sonra bunları da şevkli mizacına sahip atları kullanarak da o özellikleri değiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Korumacı 15 tane atımız var. Şöyle başlayalım. Sıra taban. Arkadaşlar yani kitap gibi konuşuyorum, farkında mısınız?
Sıra tabanlı beceri kudret hasarı aldık şu an. Savaşçı oldu at. Yani güzel, harika, iyi denk geldi anlattıklarımın üstüne. Şimdi şunları da çiftleştirmek istiyorum. İyileştirme etkisi. Tabii korumacı zaten bu atlar yani. Şu iki bozkırı da basalım. Yine iyileştirme. Aynısını mı verdi? Takip edemedim orayı. 2 tane yayla atını çiftleştiriyorum. Yine iyileştirme etkisi. Şöyle bozkırlardan devam edeyim. İyileştirici zırh yakamıza yapıştı, şu an bizi bırakmıyor. Şu ikisini de basayım şöyle. Bir şey olmaz. Çok da önemli değil yani. Atları aynı yapmaya çalışmayın. O benim nasıl söyleyeyim. Taktım onu kafaya. Oradan öyle yapmaya çalışıyorum sürekli. İyileştirmeci zırh çıktı genel olarak. Atlarımızı elde ettik. Şimdi şöyle aslında korumacıları böyle basarken şevkliyi de denemiş olacağız. Arkadaşlar şevkli 12 tane atım var benim elimde. Şevkli özelliği bildiğiniz üzere yani mutasyon yoluyla yeni bir özellik kazanma ihtimali veriyor. Şimdi ben de diyorum ki korumacılara özellik kazandırdım. Şimdi şevkliyle o beğenmediğim özellikleri değiştirelim bakalım hani ne elde edeceğiz. Şimdi iki farklı mizacı koyduğumuzda %30 şevkli, %30 korumacı, %40 ise rastgele bir mizaç alabiliyor. Özelliğini de farklı bir şekilde verince belki istediğimiz bir özellikle daha az atla yani daha az at kullanarak istediğimiz özelliğe varmış olacağımızı düşünüyorum. Deneyelim. Korumacı demiştik. Değiştirmek istediğim bir özellik mesela bu benim. Şevkli bir at alıyorum şimdi. Şevkli özelliksiz olanı kullanmaya çalışıyorum ki bu arada oradaki özellikle karışmasın. Yani şimdi gider bunu koyarım. Tamam bunu alsa güzel olur da. Şimdi bunu koyarım. Bunun özelliğini alır. Ama bu da bambaşka sevmediğim bir özelliktir. Böyle bir şeyle uğraşmayalım. Direkt özelliksiz bir şevkli at kullanalım. Aynı uysalda yaptığımız gibi yapacağız yani. Bakın burada bahsettiğim yüzdeler şunlardı. Korumacı %30, şevkli %30, rastgele mizaç %40 şeklinde veriyor. Çiftleştiriyorum. Değiştirmedi. Yani yeni bir özellik vermedi şu an. Tekrar korumacıya geldim. Burada değiştirmek istediğim bunu da değiştirmek. Zaten hepsi aynı geldi. Şuradan da şevkliyi seçip bir at koyalım. Bunu da deneyelim. Bakalım özelliği değiştiriyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi korkusuz özelliği kazandı şu an atım. Ve korkusuz özelliği de yine ya benim iyi diyebileceğim ortak özelliklerden bir tanesi. Tekli savaşlarda birliğin aldığı tüm hasarı azaltıyor. Bunun maksimum limiti 3.8 miydi? Öyle bir şeydi. Ama iyi yetenek, iyi özelliklerden bir tanesi yani. Kalsın. Yani istediğimize ulaşıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Şöyle. Farklı bir özelliğe bakmadık. Ama yani yine korumacı bir özellikti. Büyük ihtimalle değiştirmedi. Özelliğe bakalım. Hayat kurtaran. Bu zaten çiftleşen. Tamam onu da kullanabiliriz. Bunu da değiştirelim yani. Şuradan tekrar şekli seçeyim. Şöyle kudret zırh yok galiba. Yayla atıydı. Şuna basalım. Hayat kurtaranı değiştirmek istiyoruz. Kuşatma. Değiştirdik. Bu arada değiştirdik. Yani değiştirebildiğimizi görmüş olduk. Zaten bu noktada biraz böyle rastgele atış yapıyoruz şu an yani. İstediğimiz özelliklerden biri gelsin diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Şu elimde istemediklerimi de değiştirmek istiyorum ben. Yani iyileştirme ile ilgili olanları değiştirmek istiyorum yani. Şöyle basabilirim. İyileştirici zırh değişmiyor. Şuradan bir şekli seçeyim yayla. Bu neydi? İkinci vuruş beceri strateji, tamam bunu da koyabiliriz. Özellikli koydum yanlışlıkla. Kötü bir şey yaptım ya. Şöyle şevkliden özelliksizlerden seçecektim. Şöyle bozkır seçeyim bir tane.
Korumacıdan da şunu değiştirebilirim. Yenileme özelliği var korumacı atımda. Kuşatma özelliği elde ettim. Yine değiştirdi. Mizacı da değiştirdi bu arada. Savaşçı mizacı bir at açtı. Bunu değiştirmiyorum. Bu özelliği kullanabilirim. Şunu değiştirelim. Yani şunu kanıtlamaya çalışıyorum size. Bu şekilde denemeye devam edebiliriz. Yani bu adımı atabiliriz. Neden atabiliriz? Beğenmediğim özellikleri bu şekilde rastgele denemelerle farklı bir hal kazandırmak istiyorum. Haklı olarak. Şunu beğeniyorum. Şu gitsin. 2 tane kaldı. Ama yani bu iyileştirici zırh yapıştı ya yakama. Asla kurtulamadım. Ya bir de çıkan özellikler de çok verimli özellikler çıkmadı. Hoşuma gitmedi yani sonuçları. Evet değiştirdi ama istediğim gibi bir sonuç vermedi. Mesela burada birliğin aldığı pasif beceri hasarını azaltıyor. Aktif beceri hasarını azaltmış olsaydı güzel olabilirdi. Pasif beceri hasarını veren birlikler genelde mızrak birlikleri oluyor. Kiros gibi, Leonidas gibi birlikler bunu yapabiliyor. Onlardan aldığınız hasarı azaltıyor bu da. Tahkimat yeteneği. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilerleme sebebimi umarım anlamışsınızdır. Burada şevkli bir at ile çiftleştirmemin ya da uysal bir at ile çiftleştirmemin mizaç açıklamalarına bakacak olursak hiçbir anlamı yok. Yani ben bu şevkli ve uysal atları hem değerlendirmek istiyorum hem de hem değiştirmek istediğim hem de geliştirmek istediğim özellikleri geliştirip değiştirmiş oluyorum. Bu sebeple istediğimiz özelliği verebilecek mizaçları kendi aralarında çiftleştireceğiz. Yani az önce savaşçı, yani tetikte de aynı şekilde. Beğenmediğimiz özellikleri de uysal, şevkli, muzip gibi mizaca sahip atlar ile istediğimiz hale getirmeye çalışacağız. Mesela düdükleri öttürdünüz abi ve mor, uysal, özelliksiz bir at çıktı. Öttürdük biz de. Burada mor, uysal diyorum. Bakın özelliksiz bir at çıktı. Bu değerli bir at. Neden değerli bir at? Yani bir sonraki adımlarda ben mor bir at elde edip özelliğini de beğendiğim bir at olduğunda bununla onu çiftleştirip özelliği değişmeden özelliğin miktarını, yüzdesini arttırmak isteyeceğim. Şimdi bununla neden yapmak istemiyorum? Burada çünkü farklı bir özellik daha var. Kritik vuruş hasarı özelliğini alabilir bir sonraki yani çiftleştirme sonucu doğacak olan at. Bu özelliği alabilir. Kafası karışabilir sistemin. O yüzden bu gibi atları da saklayalım arkadaşlar. Aynı konu şevkli mor atlar için de geçerli bu arada arkadaşlar. Yani şevkli bir özelliksiz at çıkardığımda da yine onu bekletelim. Mor bir atın özelliğini değiştirmek için daha verimli olur yani. Herhangi bir özelliğinin olmaması. Peki şimdi şöyle bir noktaya geçelim. Hangi özellikler çıktığında mutlu olmalıyız? Ben bunu iki şekilde yorumlamak istiyorum. Saldırı için ve de savunma için hangileri daha değerlidir diye. Şöyle sağ tarafta görebilirsiniz. Yiğit, cesaret, üstün güç, falanj kılıcı, sert, toz avcısı, ordu koparma bizim saldırı için önemli özelliklerimizden. Burada Yiğit ikinci vuruş kudret hasarı veriyor. Bu özellikle atları Lubu ve Mulan'a kullanabilirsiniz. Cesaret pasif beceri kudret hasarı veriyor. Yine bu atları az önce bahsettiğim gibi Kiros'a takabilirsiniz. Üstün güç özelliği bize aktif beceri kudret hasarı veriyor. Arkadaşlar bu üstün güç aktif beceri kudret hasarı bayağı iyi. Yani birçok hero'ya kullanılabilir bu. Falanj kılıcı sıra tabanlı kudret hasarı. Doğru hatırlıyorsam Rani'de savaşçı şarkısı sıra tabanlı mıydı? Rani'nin bir özelliği yani süvaride kullanılan bir özelliğe sıra tabanlı olması lazım. Sert normal saldırı hasarı ikincil olmadığı takdirde yani ikincil kudret hasarı veren bir özellik yiğit özelliği olmadığı takdirde bunu Mulan'a takabilirsiniz arkadaşlar. Toz avcısı bu benim sevdiğim aynı şekilde savunmada da korkusuz. Burada saldırıda toz avcısı savunmada korkusuz tekli savaşlardaki hasar artışını sağlıyor. Bu da saldırıda önemli. Ordu koparmada her türlü hasarı arttırıyor. Yani kudret, strateji fark etmeksizin her türlü hasarı arttırıyor. Savunmalar ise şu şekilde korkusuz,
barış koruyucu, kılıç kesici, demir sırt, kaya gibi. Arkadaşlar benim burada en beğendiğim yani özellik barış koruyucu. Aktif becerilerin hasar azaltmasını %3 kadar yapabiliyor. Kompumdaki 3 hero'nun atında da bu özellik ikinci özellik olarak var olmuş olsa %9 miktarda yani yaklaşık olarak %10 miktarda aktif beceri hasarını azaltmış oluyorum. Gayet iyi. Diğerleri de korkusuz, az önce bahsetmiştim. Kılıç kesici, ikinci vuruş kudret hasarı azaltma. Yani oyunda zaten okçu ve süvari olarak birçok ikincil vuruş var. Onların hasarını azaltmamız da önemli olduğunu düşünüyorum. Demir sırt direkt kudret hasarını azaltıyor. Kaya gibi de tüm hasarı azaltma ya yarayan bir özelliğimiz. Bu gibi özellikler bizi mutlu eder diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kaldı? Özelliksiz uysal atımız kaldı mı diye bakıyorum arkadaşlar. Gayet var. Şimdi şu tetikte de denediğimiz şeyi savaşçıda deneyelim. Bu atları tüketelim. Burada sevdiğimiz bazı özellikleri bırakmaya çalışalım. Mesela bunun burada ne işi var? Bunu şekliyle basarız. Özelliği değiştirmek için. Kalmasını istediğim pasif beceri. Mesela bunu deneyebilirim. Uysal özelliksiz bir at koyalım buraya. Şunu koyalım. Pasif beceri, kudret hasarı. Uysal sağ olsun bizi yani miras falan aldığı yok bugün. Gayet emici bir şekilde devam ediyor. Özellikleri alıyor yani benden. Bunları da değiştirmek istediğim özellikler. Ya şunu da deneyelim. Şimdi savaşçının güzel özelliklerini uysalla hiç etmek istemiyorum. Şununla deneyelim mesela hayat kurtaran kalacak mı diye deneyebiliriz. Uysal basmaya devam ediyormuşuz gibi. Yani uysalı deniyormuşuz gibi aslında. Güzel bir yenileme aldık bu arada. Ama yani uysal asla şu an burada okunduğu anlamında ilerlemiyor. Ya uysala güvenme konusunda ben şüpheliyim. Bence bu denemeyi bırakalım çünkü uysal bizim atlarımızın özelliklerini ya istediğimiz özellikleri de böyle saçma sapan bir yere götürecek gibi geliyor bana. İsterseniz size şöyle bir şey sunabilirim. Aynı özelliğe sahip atları çiftleştirelim. Hem aynı özelliğe aynı özelliğe sahip olsun fakat mizaçlar farklı olabilir. Ama mizaçlar aynı da olabilir bu arada. Bunu şöyle yapalım. Burada süvarilerin hepsini birden açalım. Şöyle. Burada özelliklerin küçük amblem şeklinde fotoğraflarından ben biraz ayırt edebiliyorum. Mesela zaten alt altalar şöyle. Bunlar aynı mizaç ama. Az önce de dediğim gibi mesela ikinci vuruş kudret hasarı. Sanırım bir dakika. Savaşçı olmayan bir atta da vardı diye hatırlıyorum. Düşmüştü. Düşmüştü diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyorsun belli ki. Tamam. Şurada şey yapalım. Bir tane daha vardı zaten. Böyle aynı özellikteki şeyleri denemeye çalışacağım. İkinci vuruş, beceri hasarı, kılıç kesici. Azaltma diyor bu. Savunması bu. Şu. Şöyle deneyelim. Bakın. Bu noktada çift özellik devreye girdi. Şimdi atımın yine mizacını kaybetmiyorum. Savaşçı aynı özellik basıyorum. Aslında bu şekilde basım doğru bir basım oluyor benim nezdimde. Yani videonun bundan önceki dakikalarında yaptığım yorumlara dayanarak bu doğru bir ilerleme aslında. Hem savaşçı hem yiğit. Ne vereceğine bakıyorum. Savaşçı verdi. Atımı yükseltmedi. Yiğit özelliğimi düşürdü. Yani tamamen kötü bir etki oldu. Ama özelliği kaybetmedik. Mizacı da kaybetmedik. Bu noktada da güzel. Ya özelliği kaybetmiyorsam denerim abi ben. Ben geberene kadar deneyebilirim. Sen bana özelliği kaybettirme. Şunların sanki aynı. Dirayet ve dirayet. Bunları dene. Bak istediğim şey böyle bir şeydi. Muzip korkusuz. Dirayet. Şöyle deneyelim. Yine dirayeti verdi. Mizaç önemli değil arkadaşlar. Burada denediğimiz şey şu. Farklı mizacı sahip ama aynı özellikteki atları çiftleştirdiğimde özelliğimi koruyabiliyor muyum? Şu an onu deniyoruz yani sizlerle. Buna örnek verebileceğim illaki var burada. Burç bu. Şuradan burç.
kurnazmış. Toz avcısı var. Dirayet demiştik. Şu nedir? Tahkimat. Burç. Şurada bir burç görüyorum. Ve de şu da burç. Evet. Şimdi burç deneyelim. Uysal ve korkusuz. Yine burç özelliği kalacak mı diye bakalım. 3'te 2, 3'te 3 arkadaşlar. Şu an aynı mizaca sahip iki atta aynı özellikleri bastığımda kaldı. Farklı mizaca sahip aynı özelliğe farklı mizaca sahip olan fakat aynı özelliğe sahip olan iki atı bastığımda onların da özelliği kaldı. Yani şu an farkındaysanız özelliğimizi kaybetmeden devam edebiliyoruz. İsterseniz ben şurayı hızlandırarak atlarımı komple bir çiftleştireyim. Biraz özellik elde edelim. Videonun bundan sonraki kısmına biraz özellikli atlar için atları basarak devam edeceğiz yani. Ben hemen şunları bir tüketeyim. Arkadaşlar tüm hatları tükettik. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ruh bağı diyor. Çok şanslıyım. Tamam. Şu muzip ve uysalı peş peşe basabilirim. Ruh bağı özelliğini tutacak mı diye deniyorum. Ya bunu basayım. Bir tane daha basayım. Bakalım. Ruh bağını tuttu. Harika. Yani özelliğimi kaybetmemeye çalışıyorum. Şurada kuşatma görüyorum. Şurada mı kuşatma? Uysal savaşçı. İki özellik de aynı. Tek bunu da basıyorum. Kuşatma kalacak mı diye bakıyorum. Arkadaşlar %100 ihtimalle iki atın özelliği aynı olursa özellik sabit bir şekilde kalıyor. Siz de bunu gördünüz. O halde şu sonuca kesin olarak veriyoruz değil mi arkadaşlar? Aynı özelliğe sahip iki atın mizacı ne olursa olsun çiftleştirildiğinde özellik sabit kalıyor. Fakat yani bu özelliğin yüzdesi düşebilir de artabilir. Ama özelliği kesinlikle kaybetmiyoruz. Şimdi videoya şu şekilde devam etmek istiyorum. Sizleri biraz sıktım. Video da biraz uzun oldu ama yani şunu da görmek istiyorum. Görmenizi istiyorum daha doğrusu. Birazdan mor atlara falan da çıkacağız. Bu arada şurada güzel bir özellik açtık arkadaşlar. Yani bu iyi bir özellik. Bu kalır. Bunu kullanırım büyük ihtimalle. Kudret hasarı azalıyor. Bileğin aldığı kudret hasarı direkt %3 olarak azalıyor. %3 zaten maksimum değeri bu arada demir sırtın. Neyse. Şimdi şunu denemek istiyorum. Özellikler farklı. Mizaçlar da farklı. Şimdi bu bana ne verecek? Abicim bende çok at olmuyor. Şansımı konuşturacağım diyen arkadaşlar ya da böyle sabırsız olup dayanamayanlar bu şekilde de çiftleştirme gerçekleştirip bir sonuç elde edebilir. Ama nasıl bir sonuç elde edebilir? Şimdi başlayalım bunu birlikte yapmaya. Bu özelliğim neymiş? Pasif beceri hasarı. Şu özellik. Tamam bunu deneyelim. Mesela şu ikisi. Şimdi özellikler farklı. Mizaçlar farklı. Tamamen ortaya karışık bir şey atıyorum yani şu an. Basalım görelim. Şevkli korumacı, tahkimat falan vardı. Savaşçı oldu, kuşatma oldu. Şimdi mizaç değişti ama sağ tarafa koyduğum atın özelliğini aldı. Devam edelim. Uysal diyor, şevkli diyor. Şöyle karıştırıyorum bakın. Uysal, iyileştirici zırh, şevkli ve korkusuz var. Birleştirdim. Korkusuz oldu at ve kalkan özelliği aldı. Yani şu an rastgele atıyorum ve yeni şeyler elde etmeye başladım. Farkında mısınız arkadaşlar? O at kalsın. Şu strateji hasar diyor. Şunu gönderebilirim. Şunu deneyeyim. Muzip ve savaşçı, taktiksel görüş ve kurnaz özelliği var.
Uysal oldu. Kurnaz özelliğini almaya devam etti. Atın mizacı değişti. Özellik bir tanesinin özelliğini aldı. Fakat az önce de bu özellik değişmişti. Şu at kalsın. Bunu kullanabiliriz. Şu şevkli ile şu korkusuza basalım. Şevkli iyileştirici zırh. Korkusuz kuşatma. Deneyelim. Uysal kuşatma. Yine mizacı değiştirdi. İkisinden birinin. Ya farkındaysanız aslında bir tutarlılık var burada arkadaşlar. Yani bir şeyi tutuyor. Mesela 3 sefer şunu yaptı. İkisinde de olmayan bir mizaç verdi ama ikisinden birinin özelliğini verdi. Yine bunda da deneyelim mesela. Korkusuz uysal, iyileştirici zırh, ordu koparma. Ya ama işte bu bir veri olarak düşünülüp devam edilemez yani. Uysal ordu kopa. Ordu koparmayı yükseltmesi güzel oldu. Mesela uysalı aldı ve ordu koparmayı aldı. Şu an çapraz aldı. Birinin özelliğini, birinin de mizacını aldı. Şimdi şöyle, ben de zaten bunu daha önce denediğimde bunu gördüğüm için sizinle aslında bu kısmı da sizinle paylaşmak istedim. Abi ben genel olarak önceki 100 tane at bastım. 100 tane atın işte devamında neler yaşandıysa, kaç tane kaldıysa özellikle olan çapraz veriyor. Birinin mizacını veriyor, birinin özelliğini veriyor. Yani genellikle böyle verdi. Ama tabii ki rastgele atma yüzdesi de çok fazla. Şöyle devam edelim. Şuradan şunlar aynı galiba. Şunu basayım. Muzip iyileştirici zırh aldı. Savaşçı. Ha, bu özellik ne? Bu kalsın. Bir de bir at denemesi de yapıp böyle kapatırız videoyu. Muzip korkusuz özellik farklı mı? Şu özellik farklı. Şöyle bir tane daha deneyim. Muzip korkusuz. Uysal kaya gibi. Muzip bereketli ve uysal hayat kurtaran. Muzip bereketli ve uysal hayat kurtaran. Muzip bereketli. Birini aldı. Yani burada böyle tutarsız bir şekilde devam ediyor arkadaşlar şu an. Şimdi şöyle tüm atlarımıza bir bakalım. Şu filtreyi bir kaldıralım. Şurada mor atlarımız da mevcut şu an. Şimdi güzel bir sonuca varmaya çalışalım. Şu zaten aslında iyi bir sonuç. Tabi biz böyle değerlendirmeyeceğiz. Şurada mesela savaşçı bir ikinci vuruş kudret hasarı var. Daha var mı diye bakacağım. Az önce bastıklarımdan çıktı mı bu hasar azaltma, buna bakmıştık. Toz avcısı görüyorum. Şurada görüyorum. İkinci vuruş kudret hasarı. Şununla şunu bir şöyle bir basalım. Mor vermedi. 7.6 zırhımızı da yükseltti. Zırh ve kudret verdi. Aslında bu şekilde böyle yani başlangıç seviyesi için kullanılabilir bir ata dönüştü bu şu an. İşte bir tane muzip kalmış. O şu toplama zaten. Şunu yok edelim bir. Yok edelim derken morat çıkardım. Hem de şansa bak. Sıra tabanlı kudret hasarı çıktı. Güzel. Şu azaltalım ya şu gereksizleri. Aynen. Şöyle 38 tane at var zaten ya. Kalıyor. Bu da kalıyor. Bu da toz avcısı galiba. Yok. Çok iyi. Çok iyi. Yani yanlışlıkla iyi atlar çıkarıyorum şu an. Normal saldırı azalma. Aha tamam geç. Yani buraya geç dediğime bakmayın. Kötü bir özellik değildi de. Şu an biraz hızlandırmaya çalışıyorum. O özelliği güçlendirdim. Şundan bir tane daha mı var? Bana mı öyle geliyor ya? Yok. Aynı şeyi tıklayıp duruyorum ya. Şu ve şunu da atayım. Şöyle çıksın aradan. Sıra tabanlı strateji. Şu ne? Başarılı toplama diyor. Şu da gitsin. Toplama atını ne yapayım? Aktif beceri kudret. Üstün güç. Harika. Güzel. Bakın şu an size bahsettiğim
deneme yöntemiyle çıkardığım atlara bakın. Yani sadece denemeyle yaptığım atlar bunlar. Denemeyle zaten tüm komutlara koyabilir. Oo. 2 özellikli bir at çıkardık arkadaşlar. Özellikler biraz dağınık geldi ama yine 2 özellikli farklı bir at çıkardığımda bununla onu çiftleştirebilirim. Şu ordu koparma mı? Ordu koparma kalsın ya. Sıra tabanlı beceri azaltma. Bu da sıra tabanlı hasar becerisi azaltma. Şu nedir? Şunu koyalım şöyle. Başarı toplama diyor. Çok bir şey kalmadı. Karıştırmadık. Tamam. Şimdi şunu basmaya gerek yok. İkinci vuruş becerisi kudret hasar. Bunu Mulan'a falan, Mulan'a takabiliriz. Bunu da aynı şekilde. Şurada ne var? Beceri hasarı azaltma. Bunu da Lubu'ya falan takabiliriz. Yine Mulan'a karşı daha sıkı olabilmesi için. Ya da Mulan'a takarız. Lubu'dan korur. Şurada ne vardı? Sıra tabanlı beceri hasarı kalkan. Şundan bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Şöyle koyayım. Evet. Sıra tabanlı beceri hasarı kalkan. Bunları bir basalım bakalım. Çift özelliği yakaladık. Harika. Çift özellikli bir at daha yakaladık. Çift özellikli 2 atımız oldu arkadaşlar. Güzel. Bunları da bir çiftleştiririz şimdi. Bakalım belki bir tane daha elde ederiz. Sıra tabanlı strateji diyor. Yok diye hatırlıyorum ben. Daha kalmadı sıra tabanlı stratejim. Sevmediğim bir taneyle basayım onu. Yani istemediğim demeyeyim de bir tane de basayım işte. Benimki sıra tabanlı yok. 7. Özelliğimi 7. Tamam, bu alttakileri şu aynı özellikte olanları basacağım da bunlar çok yüksek. Yani birbirleriyle basıp hiç etmek istemiyorum. Ordu koparma da tek başına kaldı. Morlardan gideriz şimdi. Ama öncesinde isterseniz şunları bir basalım. Sonra da morları birbiriyle basalım. Şunu da şu ekranda bir kere görmüş olalım arkadaşlar. Şöyle 3 özellik kazanma ihtimalim %5 şu an. Yani umarım şahit olursunuz. Basıyorum. Toz avcısı ve abi özellikler çok iyi ama çok düşük geldi ya. Yani toz avcısını çok seviyorum. Kalkan da sıra tabanlılara karşı beceri hasarını azaltacak. Ya bir hasar verme bir hasar alma oldu. Toz avcısı aslında mor geldi, iyi geldi ama kalkan mavi geldi, biraz kötü geldi. Başka bir 2 tane daha iki özellikli bir atım daha geldiğinde onunla bunu çiftleştirebilirim. Şimdi isterseniz şu morlardan deneyelim biraz. Güzel. Şurada sıra tabanlı beceri kudret hasarım var. Ondan bir tane daha var mı? Aa, çok güzel. İkinci vuruş strateji. Bu da mı ikinci vuruş strateji? Evet, şunları şöyle tetikteler. İkinci vuruş strateji de çok istemiyorum ama neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum şu an. Bastım gitti. Şu nedir? Ya bu zaten az önceki. Şu korkusuzla şu pasif beceri hasarını azaltma, tahkimat, pasif beceri strateji hasarı artar. Şunları bir basalım. Şöyle bir karıştıralım bakalım ortalığı. Sarı bir at geldi. Birliğin aldığı tüm hasar 1.8. Güzel. Abi güzel. Zırh da var. Strateji de var. Valla harika. Ramses'in arkasına Theodora'ya bırakabilirim yani. Strateji de var burada. Hasar azaltma. Güzel. Sarı bir atımız oldu şu an. Şu normal saldırı hasarı kalsın. Şu kritik galiba. Evet, bu da kalsın. Şu nedir? Aktif beceri strateji hasarı. Şunu alalım buradan. Şunu da alalım abi. Şevkli hem de yeni bir özellik verirsin belki. Hadi be şevkli. Savaşçı özelliği ver. Kritik vuruş. Güzel. Yeni bir özellik. Şurada bir tane daha kritik vardı. Onunla basmak istiyorum bunu. Şu kritik. Şu kritik %100 olsun da atı belki sarı yaparız. Yapamadık. Kritiği düşürdüm abi. Güzel. Şurada 2 tane aynı özellik görüyorum. Şu nedir? Sıra tabanlı beceri kudret hasarı. Falanj kılıcı. Bu da falanj kılıcını da şöyle bir yükseltelim. Şuraya da bir tane kudretli zırh niteliği at bana. Vallahi attı. Güzel abi.
Sıra tabanı. Bunda ranime uygun sanırım. Ona basabilirim yani. Şimdi şöyle savaşçı, uysal, korkusuz, korumacı hepsi farklı. Harika. Bence şöyle bir şey deneyelim abi. Şu şevkliyi basayım şuna. Yeni bir özellik versin bakalım ne veriyor. Normal saldırı hasar. Sert bir tane daha vardı sanırım. Sertleri birleştirebiliriz bu durumda. Var mıydı? Heh, var. Şöyle sert birleştirelim. İkinci bir özellik çıkarsana ya. Özelliği arttıramadı. Böyle yani sonunda böyle bir şey heyecanlı bir hal aldı ya benim için. Şunları da şöyle bir harcayayım arkadaşlar. Atlar da aynı bu arada. Birlik yükü. Ne yapayım yükü abi? Ben taşırım. Taşıyacak adam buluruz. Şu korumacı ile korkusu bir basalım. Normalde böyle basmam bu arada arkadaşlar. Ama ikinci bir strateji hasarı oldu bu. Üzdü beni ya. Şu yükle o ikinci bir strateji hasarını birbirine yedirelim bakalım ne oluyor. Sarı bir at çıkardık yine arkadaşlar. Aktif beceri kudret hasarı. Üstün güç. Abi çok iyi. Güzel. İkinci atımızı da çıkardık sarı. Harika ilerliyoruz şu an. Şu uysal atı kullanacağımı söylemiştim. Birinin özelliğini değiştirerek. Aha evet şevkliyi de öyle kullanabilirim. Heyecanlandım arkadaşlar. Vallahi heyecanlandım ya. Heyecanlandığımdan ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Şu uysalı, şu savaşçıya yeni bir özellik getirtelim hadi. Ya bu yüzden bekletmemiz gerekiyor dediğim olay buydu işte. Yani az önce size yaşatamadım şevklide ama bunu da yaşatacağım inşallah. Şimdi sertin yükselmesini istediğim bir durum bu. Atımda savaşçı. Umarım savaşçı ve serti yüksek bir at elde edeceğim. Sertimi düşürdü. Aslında yani yükseltmek benim istediğim şey. Burada Uysal'ın yaptığı şey yükseltmek değil zaten arkadaşlar. Uysal'ın yaptığı şey serti korumak. Korudu da. Şu sıra tabanlı beceri kudret. Bu kalsın abi. Aslında şu alttakilere de girebilirim bunlarla da. Bunu da kullanırım yahu. Sıra tabanlı... Bu ne ya? Tamam şunları da şöyle yapalım. Bir mor daha versin. Abi fısıldıyor. Güzel elimin iyi olduğu bir zamandayız sanırım. Şöyle şunları bir birleştirmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben böyle rastgele atıyorum ama böyle rastgele atmak doğru değil. Ya bak kalkanla toz avcısını şu an veriyorum gidiyor. Kılıç kesici savaş ustası aslında güzel özellikler yani. Mor 2 özellikli. Evet savaşçı. Binek sıra tabanlı beceri strateji hasar değil abi. Stratejiyi verme işte bana. 2 özelliği aldık. Ama yanlış özelliği aldık abi. Toplamana da başlayacağım şimdi. Sinirlendirdi beni ya. Şununla şunu da basayım bakayım ne oluyor. Arkadaşlar özetleyecek olacaksam bugün sizlerle birçok şeye bakmış olduk bineklerle ilgili. Bazı denemeler aldık. Yani bunlardan bir sonuca varabileceğimizi düşünüyoruz ki gördüğünüz üzere varıyorum. Sizinle iki sarıyı da birleştirmek isterdim ama ilerleyen süreçte daha fazla atım olduğunda emin olun bunları da yapacağız. Arkadaşlar videonun size katkısı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Binek sistemi ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum atmaktan kaçınmayın. 7/24 buradayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Taktikle kalın.